Putin nasıl Putin oldu? Eminim ki herkesin aklından bir kere bile olsun geçmiştir bu soru. Putin olmasaydı Rusya olmazdı. Bu sözler Kremlin özel kalem müdür yardımcısına ait. Aynı zamanda Vladimir Putin'in 5. defa başkan seçilmesini sağlayan milyonlarca Rus da verdiği oylarla bu sözü yansıtıyor. Putin, ulusunu vazgeçilmez ve hayati olduğu konusunda ikna etmiş durumda. Resmi verilere göre oyların %88'inden fazlasını aldı. 21. yüzyıl Rusyası lideri olarak sadece Putin'i biliyor. Peki Putin, tanınmayan bir KGB ajanından nasıl ülkenin en güçlü adamına dönüştü? Bir günü nasıl geçiyor? Ve Putin hakkında bildiğimiz yanlışlar neler? Öyleyse sizlere daha fazla meraklandırmadan videomuza geçelim. Putin, 7 Ekim 1952'de Leningrad Sovyetler Birliği'nde Vladimir Spiridonovich Putin ve Maria Ivanovna Putina'nın 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Büyük babası Spiridon Putin, Vladimir Lenin ve Joseph Stalin'in özel aşçısıydı. Putin'in doğumundan önce 2 erkek kardeşi ölmüştü. 1930'larda doğan Albert bebekken, 1940'da doğan Viktor ise 1942'de 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın Leningrad kuşatması sırasında difteri ve açlıktan ölmüştü. Putin'in annesi bir fabrika işçisiydi ve babası 1930'ların başında Sovyet donanmasında denizaltı filosunda görev yapan bir askerdi. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında babası İçişleri Halk Komiserliği'nin imha taburunda görev yapmıştır. Daha sonra düzenli orduya transfer edildi ve 1942'de ağır yaralandı. Putin'in anneannesi 1941'de Tiveri bölgesini işgal eden Almanlar tarafından öldürülmüş. Anne tarafından amcaları ise 2. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde kaybolmuştur. Putin 1 Eylül 1960 tarihinde evinin yakınındaki Baskov-Laina'da bulunan 193 numaralı okula başladı. Yaklaşık 45 öğrenciden oluşan sınıfta henüz genç öncüler örgütüne üye olmayan birkaç kişiden birisiydi. 12 yaşında sambo ve judo yapmaya başladı. Boş zamanlarında Karl Marx ve Lenin'in eserlerini okumaktan hoşlanırdı. Putin, St. Petersburg Lisesi'nde Almanca eğitimi almıştır ve ikinci dil olarak Almanca konuşmaktadır. 1970 yılında Andrei Zhdanov'un adını taşıyan Leningrad Devlet Üniversitesi hukuk eğitimini almış ve 1975 yılında mezun olmuştur. Tez konusu uluslararası hukukta en çok gözetilen ulus kaydıydı. Oradayken Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katılması gerekiyordu ve 1991'de partinin kapatılmasına kadar üye olarak kaldı. 1990'da Leningrad Şehir Konseyi'nde danışmanlık yapan Putin, 1991-1992 yıllarında da belediye başkan yardımcısı ve belediye konseyi dış ilişkiler komitesinin başkanıydı. Putin, 1996 yılına kadar St. Petersburg yönetiminde çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 1996 yılında Kremlin Sarayı Mülkiyet İdaresi Başkan Yardımcılığına atandı ve bu görevini 1997 yılına kadar sürdürdü. 1997 ve 1998'de Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı ile Devlet Başkanlığı Denetim İdaresi Başkanı olarak yaptı. Ayrıca 1997 yılında St. Petersburg Maden Üniversitesi'nde maden ekonomisinin stratejik planlanması üzerine yazdığı tezle ekonomi doktorasını aldı. Putin, 1998 ve 1999 yıllarında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başkanlığını yaparken aynı zamanda Sovyetler Birliği sonrasındaki yeni Rusya'nın Politbürosu olarak da adlandırılan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliğinin görevini yürütüyordu. Putin, 9-16 Ağustos 1999 tarihleri arasında Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Vekilliği, 16 Ağustos'tan itibaren de Başbakan olarak görev yapmaya başladı. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından anayasa gereği 3 ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar bu görevi vekaleten üstlendi. Putin, Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde %50'nin üzerinde oy toplayarak birinci turda devlet başkanı seçildi.
7 Mayıs 2008'de görev süresi dolarak yerini yeni devlet başkanı Dmitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. Ülkesindeki farklı siyasi eğilimleri uzlaştırmaya çalışan Putin, genel olarak Batı'ya düşman olmayan ama Batı'ya karşı da Rusya'nın menfaatlerine öncelik veren, post-Sovyet ve ulusalcı politikayla Rusya'ya yeni bir ivme kazandırmaya çalışmaktadır. Amacı, komünist rejim olmadan Rusya'ya Sovyet gücünü tekrar kazandırabilmektir. Bu nedenle komünistler tarafından eleştirilen Putin, liberal politika tabirini de pek kullanmadığı ve oligarklara savaş açtığı için de liberal kesimin saldırısına maruz kalmaktadır. Ancak iktidarı süresince ülkedeki ekonomik kalkınma halkın desteğini almasını sağlamıştır. Uluslararası politikada eski Sovyet Cumhuriyetlerine tekrar hakim olmakla suçlanan Putin, aslında sadece Rusların yoğun olarak yaşadığı ve tarihi eski Rusya olarak adlandırılan Doğu Ukrayna'da hakimiyet kurma çabasındadır. Buna sebep olarak da Rus nüfusun yoğun olduğu bu topraklarda Rusların güvenliğini temin etme amacında olduğunu belirtmiştir. Peki Vladimir Putin'in bir günü nasıl geçiyor? İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre Putin diğer liderlerin aksine güne geç bir saat olan 12 gibi başlıyor. Yataktan kalktıktan sonra hemen yemek yemek isteyen Putin, kahvaltıda ise genellikle süzme peynirli omlet ve yulaf lapası tercih ediyor. Saat 12:30 gibi taze ürünlerle basit bir kahvaltı yapıyor. Bir tür süzme peynir olan çökelek masasından asla eksik olmuyor. Meyve suyu, omlet veya yulaf lapası da diğer favorileri. Putin daha önce yaptığı açıklamalarında da keyifli bir kahvaltıda en çok sevdiği şeyin bıldırcın yumurtası ve taze meyve suyu olduğunu söylemişti. Rus liderin yediği her şeyde olduğu gibi yemeklerinde zehir olup olmadığını test eden bir gıda test cihazı da kullandığı biliniyor. Elbette Putin'e servis edilen tüm yemekler Rusya'nın Ortodoks dini lideri Patriark Kirill'in tarım arazilerinden olabildiğince taze olarak sunuluyor. Kahvaltıdan sonra kahvesini içiyor ve yüzmeye geçiyor. Siyasi danışmanlarına göre 2 saatlik yüzme seansında yalnız kalmayı ve düşünmeyi seviyor. Putin bütün kritik siyasi kararlarını kulaç atarken alıyor. Yüzme seansından sonra bazen spor salonuna geçip ağırlık kaldırırken televizyon haberlerini takip ediyor. Randevu verdiği bakanlarının 3, bazen 4 saat beklediği de oluyor. Putin günlük spor rutinlerini yerine getirdikten ve öğleden sonra hafif bir öğle yemeğinin ardından genellikle terzi işi takımlarını giyip ofisine geçiyor. Gece geç saatlere kadar çalışan Putin, zihinsel olarak en verimli olduğu saatlerin bu saatler olduğunu söylüyor. Putin görüşmelerini de geç saatte yapıyor. Görüşmek istediklerini de yatağından kaldırıyor. Putin'in çalışma odasında ise büyük bir ahşap masa yer alıyor. Ancak masada bilgisayar veya laptop olmaması dikkat çekiyor. Briefing notları ve günlük gazetelerin de çalışma odasının olmazsa olmazlar arasında olduğu belirtiliyor. Çalışmaya önünde hazır tutulan 3 deri klasörü inceleyerek başlıyor. İlk klasörde Rusya İç İstihbarat Kuruluşu'nun günlük olarak ülkenin güvenlik raporu oluyor. İkinci klasörde ise Dış İstihbarat Kuruluşu'nun uluslararası durum raporları yer alıyor. Üçüncü ve en kalın klasörde ise basın özetleri ve raporlar sıralanıyor. Raporlarda bulvar basında atlanmıyor. Putin'in pek önemsemediği yabancı basın ise en sona bırakılıyor. Putin'in güvenlik sızıntısından korktuğu için genellikle belgeleri klasörlere sakladığı ve telefon gibi takip edilebilir yerlerden bu bilgileri paylaşmadığı da öne sürülüyor. Liderin saray mensupları Kommersant'ta Andrei Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman baştan sona okuduğunu söylüyor. Ayrıca kalabalık, pis ve çekilmez trafiği olan Moskova'dan hoşlanmayan Putin, konut olarak Novo-Ogoryova'daki sarayı tercih etti. 2012'den beri zorunlu olmazsa Kremlin'e gitmiyor. Ancak Rus liderin kahvaltıdan sonraki yoğun programı nedeniyle genellikle öğle ve akşam yemeklerini geçiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Putin'in meyve yemeyi çok sevdiği ve bol bol Kafkas dağlarında üretilen bir tür fermente süt olan kefir içtiği de söyleniyor. Eski eşi Lyudmila Putina'ya göre Putin'i mutfak masasında bir bardak kefirle beklemek, dikkatini çekmenin denenmiş ve test edilmiş bir yöntemi. Hafta içi çoğu anlamsız törensel görüşmelerde bulunan, madalya verip diplomat kabul eden Putin, hafta sonları konutundan çıkmıyor.
Birkaç plansız görüşme yapıyor ve yabancı dil dersleri de alıyor. Putin buz hokeyini çok seviyor ve birkaç haftada bir maç yapıyor. Oligarklar onunla maç yapmak için can atıyorlar. Putin bir dış gezi yaparsa uçağında mutlaka Rus aşçı ve garsonlar oluyor. Çünkü Rus liderin gittiği ülkede yemek yemesi yasak. Yediği her şey Rusya'dan getiriliyor. Rus ajanlar kontrol etmemişse yabancı devlet başkanının yemeği de yenmiyor. Ayrıca Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin eski resmi propaganda araçlarından biri olarak kabul edilen Pravda, Putin'in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyete bağlı kaldığını iddia ediyor. Koyun etini diğer etlerden daha çok sevmesine rağmen başkanın tercihinin balıktan yana olduğu da söyleniyor. Putin'in asla tatlı şeker yemediği ve tatlıların tamamen menüden çıktığı da öne sürülüyor. Putin'in herhangi bir anında çevresinde en az 10 kişi oluyor. Bunlar danışmanları, bakanları ve korumalarından oluşan ekip. Ona 3 metreden daha fazla yaklaşmak genellikle mümkün olmuyor. Putin yabancı bir ülkeyi ziyaret ettiğinde ise bir otelde yaklaşık 200 oda tutuluyor ve o otel neredeyse Kremlin'e dönüştürülüyor. İstihbarat servisi gerekli kontrolleri bir ay öncesinden yapıyorlar. Çarşaflar ve banyo takımları Rusya'dan özel ve yine mühürlü bir şekilde getirilen ürünlerle değiştiriliyor. Odaya sadece bizzat devlet başkanı girebiliyor. Ziyaretler esnasında Putin, mahiyetinde sadece Rus aşçılar değil, garsonlar ve temizlik görevlileri de bulunduruyor. En büyük korkusu zehirlenmek. Kimse bu yüzden Putin'e bilgisi dışında yemek sunamıyor. Putin genelde ifadesiz bir yüz takınıyor. Onun ne düşündüğünü anlamak mümkün olamıyor. Nadiren gülümser. Onu en çok sevimli hayvanlar gülümsetiyor. Labrador köpeklere ise bayılıyor. En yakını Connie isimli siyah Labrador köpeği. Ama ilişkileri Putin standardına göre biraz karmaşık. Devlet başkanına karşı keyfi davranan, ona isyan eden, yüzüne bağıran tek canlı o. Putin'in kitaplarla arası yok. Danışmanlarına göre görevi sırasında 2 roman bitirdi. Bunlardan biri Latin Amerikalı hayali bir tarihçinin 2054'te geçen bir hikayesi. Tarihçi The Third Empire, 3. İmparatorluk isimli bu macerada bütün Rusya'yı bir araya getiren Çar II. Vladimir'in hayatını anlatıyor. Başkanın internette de pek arası olduğu söylenemez. İnternette buluştuğu tek nokta danışmanlarının ona gösterdiği komik videolar. Kendisiyle dalga geçilen videoları bile ilgiyle izlediği söyleniyor. Gazetecilerle ilişkisi ise yıpratıcı, bazen de hoyrat. Açıktan dalga geçtiği, onunla röportaj yapan kişilerin sorularını saçma bulup yüzüne güldüğü zamanlar da var. Bazen kabaca azarladığı da. Putin özel hayatını pek paylaşmayan biri. 28 Temmuz 1983'te Lyudmila Shkrebneva ile evlendi ve 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar. 28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğan Maria Putina ve 31 Ağustos'ta Doğu Almanya'da doğan Yekaterina Putina adında 2 kızları var. Nisan 2008'de Moskovski Correspondent Putin'in Shkrebneva'dan boşandığını ve ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile nişanlandığını bildirdi. Haber reddedildi ve kısa bir süre sonra gazete kapatıldı. Putin ve Shkrebneva, Kabaeva ile olan ilişkisinin durumu bir spekülasyon konusu haline gelirken eş olarak birlikte kamuoyuna görünmeye devam ettiler. Sonraki yıllarda Putin ve Kabaeva'nın birlikte birden fazla çocuğu olduğuna dair sık sık haberler geldi. Ancak bu raporlar reddedildi. Ömer Hayyam'ın şiirlerini de sevdiği söyleniyor. Boş zamanlarını nasıl geçirdiğini soran bir gazeteciye köpeğiyle zaman geçirdiğini ve eşinin hediye ettiği Ömer Hayyam şiirlerini okuduğunu ifade eden Putin, basın toplantısında gazetecilere Ömer Hayyam'ı tavsiye etti. Köpeklere olan düşkünlüğü ile bilinen Putin'e Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından çoban köpeği yavrusu hediye edilmiştir. Siyah kuşak sahibi olan Putin genç yaştan beri judo ile ilgilenmektedir. Devlet Güvenlik Komitesi'ne katılmayı lise 1. sınıftayken karar verdiğini açıklayan Putin'in çocukluktan beri hayali bir istihbarat elemanı olmaktı. Putin, St. Petersburg Üniversitesi'nde hukuk okurken eski eşi Lyudmila Putina ise aynı üniversitede İspanyolca dili bölümünü okumuştur. Putin ve eşi 6 Haziran 2013 tarihinde karşılıklı olarak boşanma kararı alarak boşandılar.
Putin kızlardan birinin biyoloji, diğerinin ise Japon dili ve tarihi üzerine okuduğunu açıklamıştı. 2015 yılında Kabayeva'nın bir kız çocuğu doğurduğunu bildirdi. Putin'in babası olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca Vladimir Putin'in 2012 ve 2017 doğumlu 2 torunu var. Dışarıdan çok soğuk biri olarak görülen Putin, 2010 yılında kanser hastası çocukların yararına düzenlenen gecede Blueberry Hill adlı caz parçasını söylemiştir. Ayrıca Putin iyi derecede Almanca ve temel seviyede İngilizce bilmektedir. Putin Rus Ortodokstur. Babası ateist iken annesi Rus Ortodoks Kilisesi'ne katılan dindar bir Hristiyandı. Annesi evinde hiçbir ikon bulundurmasa da o dönemde hükümetin dinine zulmetmesine rağmen düzenli olarak kiliseye gitti. Annesi onu bebekken gizlice vaftiz etti ve onu düzenli olarak hizmete götürdü. Putin'e göre dini uyanışı 1993'te karısının karıştığı ciddi bir araba kazası ve Ağustos 1996'da kulübelerini yakan hayati tehlike arz eden bir yangından sonra başladı. İsrail'e resmi bir ziyaretten kısa bir süre önce Putin'in annesi ona vaftiz haçını vererek kutsamasını söyledi. Putin, söylediğini yaptım ve sonra haçı boynuma geçirdim. O zamandan beri hiç çıkarmadım dedi. Son olarak Putin, İslamiyet'e olan saygı ve yakınlığıyla da bilinmektedir. İslam'a Katoliklerden daha yakınız sözünün yanı sıra Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil ifadelerinde bulunmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta dünyanın en zengin kokain kralı Pablo Escobar'ın ilginç hayat hikayesi yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.